Mezarda büyü. Yani mezar işi yaparken şu şekilde büyüler. Karı kocanın arasını bozmak için yapılan büyüler. Ölüm büyüleri, helak olma büyüleri, aldatma büyüleri. Mezarı kazıyoruz, kağıt parçası buluyoruz. İlk önce bunun ne olduğunu olması için açıyoruz. Bakıyoruz ve büyüyle karşılaşıyoruz. Böyle bir kapsamlı büyüyü ilk defa görüyorum. Ünlü insanlar da var işlerinde. Anlamlarını daha bunların çözdüremediğimiz. Görmüyor musun? Bunlar insan resmi. Evet, insan resmi tabii. Hocanın verdiği bir kağıtlar vardı. 2 tane Yahudi isminde bir mezara gömmemizi istedi. Gece gelip onu da gömdük. Ondan sonra bunun anlamını tutturmak için hocamıza atıyoruz. Hocamız bize anlamını ve şeyi söylüyor. Bu şeylerle derinlere inmeye başlayınca sana bir uyarı veriyorlar. Rüyalarında sana bir rahatsızlık vermeye başlıyorlar. Bir tane yakalım mı abi? Yakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için bu büyüyü yakmaya. Sizi tanıyalım. Ben Fatih Güler. Kocatepe mezarlığında çalışıyorum. 16 yıldır. Burada bahçıvanlık yapıyorum. Mezar bakım, temizlik vesaire gibi işler yapıyorum. Mezarcılığa nasıl başladınız? Buraya su satarak başladım. Önce su satmaya başladım insanlara su lazım mı falan diye. Sonra buradaki güvenlikli arkadaşlar bana dedi ki ya işte bu senin yapacağın iş değil. Biraz daha resmiyete dökelim. Bahçıvan ol dediler burada. Ben de bahçıvan oldum. Yavaş yavaş çiçek ekmeyi, toprak atmayı, mezar temizlemeyi öğrene yapmaya başladım. Mezarda büyü olur mu? Mezarda büyü. Şöyle söyleyeyim size, göstereyim hatta. Yani mezar işi yaparken çiçeklendirme vesaire şu bu. Şu şekilde büyüler buluyoruz. Şu şekilde. Tabi açıklamaları ve anlamlarını pek bilmiyoruz. Bazen çoğu zaman okutturuyoruz sevdiğimiz hocalara, arkadaşlarımıza. Şu şekilde bir büyü. Şu şekilde de bakabilirsiniz. Çok kapsamlı yapılmış bir büyü. Orada resimler var değil mi? Evet, resimler var. Önlü, arkalı, yazılmış yazılar, şekiller, figürler, resim gibi yapılmış. Bunları yapanlar ressam diye tabir ediyorum bence. Bu kadar iyi bir çizim olmaz yani. Arkasını çevirdiğiniz zaman şu şekilde. Bayağı fotoğraflar var orada. Evet, fotoğraflar var. Kişilerin çizdikleri cinli figürlerin, yapılan büyülerin anlamları, neden yapıldığı her şey burada yazmaktadır. Böyle birkaç tanesinin anlamını söyleyebilir misin abi? Okutturduğum olanlar var. Ne yazılıyor genelde? Genellikle karı kocanın arasını bozmak için yapılan büyüler, ölüm büyüleri, helak olma büyüleri, aldatma büyüleri, ondan sonra evini terk etsin, kahrolsun, mahvolsun diye büyüler. Genellikle yapılan kıskançlık büyüleri bunlar. Bozma büyüleri, ayırma büyüleri, ölüm büyüleri, yerini yurdunu terk etme büyüleri. Bayağı bir büyü de görüyorum. Peki mezarda yapmalarının sebebi nedir? Mezarda yapmalarının sebebi büyülerin ölü toprağına gömülmesi. İnancımız olarak şimdi bu yaptıklar hocalar, muskalar, büyücüler yapılan büyüleri genellikle mezarlık ölü toprağına gömülmesi lazım. Ondan dolayı mezarlara gömüyorlar. Ben çoğu yerden de çıkarıyorum. Bunları da Allah rızası için yakıyorum. Eşelerken büyü buluyoruz, açıyoruz. Hocamız var. Kendisine soruyoruz bu büyünün anlamı neyi nedir, neden yapılmış diye. Bize açıklamasıyla birlikte yazıp yolluyor. Biz de ondan sonra onu ateş verip yakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için bu büyüyü yakmaya. Mezar hırsızlığı nedir? Mezardan ne çalarlar? Bu dediğiniz eski tarihlerde olan şeyler. Yani Sakıp Sabancı'nın da başka insanların da zengin insanların cenazeleri bir zamanlar çalındı eski tarihlerde. Tabi ailesinden para isteme karşılığında, fidye karşılığında işte cenazenizi geri vermeyiz tarzında bir şeyler oldu ama şu an öyle bir problem yok. Eskiden insanlar altın diş falan yaptırırdı. Eski tarihlerde bu dediğiniz şeyler oluyordu ama şu an öyle bir şey yok. Mezarı çalıyorlar, saklıyorlar. Evet. Fidye, ailesinden fidye istiyorlardı. Ama tabi bu eski tarihlerde genellikle bu taraflarda olan bir şey değil. Genellikle Karacaahmet'te ünlülerin olduğu mezarlar.
ünlü insanlar yani Da istiyorlar evet, karşılığında. cenazenizi aldık. İşte para verirsiniz, geri veririz tarzında. Şimdi Vehbi Koç'unkini çaldılar, sakladılar. En son para vermeyince yakalandılar. Bu mezara. Altın diş için falan da bir zamanlar öyle insanlar milletin mezarını kazıyorlardı. Mezara da çiçek ekerken bir büyü gördün. Bu büyü şüphesiyle beraber sen ne yapıyorsun tam olarak? Mezarı kazıyoruz. Çiçeklendirme yapacağız. Ters yüz ederken içinde böyle bir streçe sarılmış bir kağıt parçası buluyoruz. İlk önce bunun ne olduğunu olması için açıyoruz. Bakıyoruz ve büyüyle karşılaşıyoruz. Bulduğumuz geniş kapsamlı bir büyü şu şekilde. Ünlü insanlar da var içlerinde. Anlamlarını daha bunların çözdüremediğimiz, dediğimiz, tabir ettiğimiz şu şekiller. Bebek kolları, bebek ayakları yokmuş gibi. Kur'an-ı Kerim'in sureleri ters yazılmış. Görmüyor musun? Bunlar insan resmi. Evet, insan resmi tabii. Ondan sonra bunun anlamını tutturmak için hocamıza atıyoruz. Hocamız bize anlamını ve şeyi söylüyor. Bir de genellikle bu yani rastgele seçilen mezarlar oluyor. Belki kişiye yapılmış diye bulduğumuz insanlara da soruyoruz. Böyle bir akrabanız, tanıdığınız var mı? Şu şekilde mezarlıkta bir büyü yapılmış, sizde de yapılmış olabilir. Herhangi bir başkasına da yapılmış olabilir diye. Bilgilendiriyoruz. Benim tanıdığım diyorsa kendisine bilgi veriyoruz. Bu şekilde size ve ailenize büyü yapılmış. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin diyoruz. Evinize giren çıkanlara. Yani genellikle bu büyü yapan insanlar hep evimize rahat rahat girip çıkan insanlar oluyor. Büyü malzemelerini rahat elde edebilen insanlar oluyor. Onun için kesinlikle dikkatli olmak lazım. İnsanların evlerinin içine de koyuluyor genellikle. Örnek veriyorum, hayvan sakatatları vesaire, bilmem yağları, domuz yağları, bunlar kapılarınızda sürülebiliyor. Veyahut da evinizden birine büyü yapılacaksa tüyü lazım, kılı lazım, başka bir şey lazım, bir parçası lazım, ona ait veyahut da yattığı bir malzeme lazım. Bu tarz şeyler yani büyü malzemeleri olarak hocalar kendilerinden istiyorlar. Onlar getirdikten sonra zaten büyüye başlayabiliyorlar. Kişinin ona ait bir şey olması lazım orada. Kağıttan farklı tahta kaşıklar birbirine bağlanmış buldum. Onun haricinde de genellikle hep kağıt olarak buldum. Böyle bir kapsamlı büyü ilk defa görüyorum. Genellikle büyüler şahıslara, kişilere yapılır. Bu da en fazla 1-2 kişi olur. Peki hiç mezardan korkutucu ses duydun mu? Duydum. İleride bir mezar işi yaparken cenaze 1 sene mi 1,5 sene olmuştu ve gömüleli bir bayandı. Şimdi biz mecburi üzerine çıkıyor. Üstüne basıyordum, abim vardı yanımda. O da biraz mezarlıklardan korkardı kendisi. Yani ona şunu söyledim. Mezarın üzerine bastığım zaman bayanın çığlık seslerini duyuyordum. Ondan sonra saat gece 3 ve 4 civarlarıydı. Bir bayan çığlığı kulağıma geliyordu böyle. Yatağında bayan olduğu için. O işi bırakıp o gün evime gittim. Üstüne basıyoruz ya. Üstüne bastığımız zaman o kadının çığlıklarını kulağımda böyle hissediyorum. Böyle. Çığlık var, duyuyorum ama abime söyleyemiyorum. Korkmasın diye. Sadece sen duyuyorsun o zaman. O korkuyor zaten, öyle şeylere o an adapte olmamış. Ben duyuyorum ama. Şimdi bir şeye çok dikkat kesilirsiniz. Ortalıkta bir sessizlik hakimse, siz dikkatli bir şekilde bir şeye kendinizi verdiyseniz işin üzerinden siz onu hissedebiliyorsunuz ama o hissedemiyor. Mezarlıklarda genellikle belirli bir saatlerden sonra yansımalar olur. Başka böyle sanki bir şey görmüşüm, görmemiş arasında böyle bir farklılık oluşmaya başlıyor tabii. Bir dünya ne kadar bize aitse başka insanlara da ait. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada 7 tane yaşayan canlı varlık diyor. Bu varlık insanlar, hayvanlar, melekler, cinler, bir de bitkiler var. Diğer 2 varlık bilinmemektedir. Biz bunları göremiyoruz tabii. Böyle cinlerin falan düğünleri oluyormuş abi. Hiç bunların seslerine falan denk geldi mi? Şöyle söyleyeyim, bunlar genellikle belirli bölgelerde yaşayan, işte mezarlıkta yaşayanlar, ormanda yaşayanlar, ev içinde yaşayanlar, Müslüman olanlar, Müslüman olmayanlar, kafir olanlar, kafir olmayanlar diye ayrılıyor. Nasıl gündüz bize aitse gece de onlara ait. Yani belirli bir şartlar oluştuğu zaman onlara zarar da verebiliyorsun istemeden. Verdiğin zaman da musallat oluyorlar. Ben bu işlerle uğraşırken, yani şu büyü tarzı şeylerle uğraşırken benim de başıma geldi. Nasıl geldi? Şimdi onlarla bayağı bir uğraşmaya başlıyorsun. İşte bu tür şeylerle derinlere inmeye başlayınca sana bir uyarı veriyorlar. Rüyalarında sana bir rahatsızlık vermeye başlıyorlar. Tabii ileri gitmediğin sürece. Onların da belirli şartları var. Hani insanoğlu yaratılırken gözlerine perde indirilmiş.
Bu perdeyi cinler aşamaz ama insanoğlu istese aşar. Bu perdeyi biz zorlayıp aşıyoruz onlarla uğraşmak için. Yattığım zaman mesela böyle şu şekilde söyleyeyim. O gece bayağı bir şey söylemiştim. Hani aklıma pek gelmiyor ama bayağı onları demek ki kızdıracak şeyler yapmıştım. Şöyle yatıyorum. Yattığım zaman uyanıyorum. Sesim çıkmıyor. Konuşamıyorum. Yani bir ayağımdan bir çekme var böyle. Ayağımdan çekiyor, duvara kadar götürüyor. Uyanıyorum. Konuşamıyorum. Sabaha kadar böyle uykuyla uyanıklık arasında böyle bir şey yaşadım. Şimdi bizim bulduğumuz büyüler onların beslenme kaynakları. Biz de bunları yaktığımız için pek hoşlarına gitmeyen şeyler. Onların hakkımızda konuşmasından veyahut da başka bir şeyden de rahatsız olabiliyorlar. Ona göre sana bir uyarıda bulunuyorlar. Hani ileri gitme tarzında diye. Yani 15 yıllık bir cenaze hiç bozulmamış gibi. Cenazeler açıklıyor tabi biliyoruz burada. Siz de görüyorsunuz. O cenaze biraz farklıydı. Şöyle söyleyeyim. Belki alim kişidir, belki daha farklı bir amele sahiptir. Açıldığını gördüğümüz zaman kefeni de tertemizdi. Her şeyle birlikte sapasağlam duruyordu. Tabii yakınları da ister istemez korktu. Yakınları ne diyebilir ki? Genellikle cenaze açıldığı zaman otomatikman sadece kemikten başka bir şey kalmıyor. Tabii şaşkınlık oluyor ister istemez. Açılırken genellikle savcılık izniyle gelir, kazı yapılır. Arkadaşlarımız da biraz şaşırdı. Hani bugüne kadar cenaze açtık. Hepsi işte sadece kemikten başka bir şey çıkmadı. Bu neden sağlam çıktı tarzında. Hocalara sorduğumuz zaman amelindendir dedi bize. Uzun yıllar sonra açılan mezarlarda gördüğünüz en ilginç şey neydi? Bazı mezarlar çok derin oluyor. Bazı kafatasları normal insanların kafatasına benzemiyor. Daha farklı bir şekilde olabiliyor. Daha büyük, daha derin de olmuş olabiliyor. Yani şu anki kazılan mezarlar belirli bir seviyeye kadar kazılır. Ama eski olan mezarlar daha derin kazılır. Eski insanlarla yeni insanların boyutları bir olmadığı için eski zamanlarda insanların boyları, postları bayağı bir iyiydi. Şimdiki insanların gitgide nesiller boyu kısalıyor. Böyle farklı ve büyük kafatasları görüyoruz mesela. O bize farklı geliyor. Mesela şu anki kafatasların belirli bir ölçüsü var genellikle. Diğerlerin biraz daha büyük oluyor. Mezarlıkta çalışırken sizi en çok korkutan olay neydi? Bir beyefendi karısını öldürmüştü. Buraya ailesinin ziyaretine gelmişti. Ailesini toplayıp vedalaşıp ben teslim olacağım diye. Kendisini öldürdü burada. Mezarın başında hanımını bir gün önce öldürmüş. Belli bir yerde gelip ailesini toplayıp ben burada sizinle vedalaşacağım. Sonra teslim olacağım gidip cezaevine diye söylemiş. Ailesi yanından uzaklaştıktan sonra tabii biz de oradaydık. İş sorduğumuz için kendisinin yanına gittik. Nasılsın abi, iyi misin? Kendisini tanırdık. Bir şey lazım, hayır kardeşim dedi. Babasının mezarının başında. 10 metre ileri gitmeden kafasına sıktı bunu. Olağanüstü bir şeyle karşılaştınız mı mezarlıkta? Genellikle değil mi, belirli saatler geçtikten sonra değil mi, farklı bir şeyler oluşmaya başlıyor. Tabii bazı insanlar biz bunu hayal ürünü olarak kendilerince tabir ediyorlar ama gerçek olan nihai bir şey var. Hepimiz cin diye tabir ettiğimiz üç harfleri biliriz. Bu tür şeyler belirli bir süreden sonra kendi alanlarına girdiğiniz zaman otomatikman sizi uyarmak istiyorlar. Bunu ister göz yansıması olsun, ister başka bir hayvan şeklinde olsun. Şöyle söyleyeyim, bir kedinin beni 4 saat takip ettiğini biliyor. Bildiğiniz kediler sudan kaçar. Kediye su döküyordum da gitmiyordu. Eğer bir Müslüman bir cin seni takip ediyorsa ona 3 kere Allah rızası için buradan git diyorsan gitmesi lazım. Eğer Müslüman değilse onu öldürebilirsin. 3 kere Allah rızası için git dedikten sonra gitmiyorsa demek ki orada kafir cin oluyor. Başka bir niyetle, başka bir amaçla duruyor. 3 kere Allah rızası için git dedim buradan, kendisi gitti. Peki mezarda hiç bir hayvanla karşılaştınız mı? Bir yılan olur, bir başka bir şey olur. Şöyle söyleyeyim, mezarlıkta genellikle köpeklerle, kedilerle, yılanlar da oluyor tabii. Gece olduğu için kesinlikle hayvanlara zarar verilmez. Çünkü onun o anki ne olduğunu bilemiyoruz. Yani eski insanların söylediği gibi de geceleyin hayvanlara sakın da vurup ve zarar vermeyiniz. Onun içinde farklı bir varlık ve mahlukat olabilir. Bazı arkadaşlarımız daha farklı şeylerle karşılaşıyor. Şimdi bir bölge başka bir bölgeden bölgeye değişiyor bu. Bazıları tabii hayatlarında neler yapmış bilemiyorum. Herkesin bir cezası var. Burada nasıl bir suç işliyorsak bir cezası varsa bu dünyada yaptıklarımızda öbür tarafta da bir karşılığı var. Yaptığımıza göre değişiyor tabii. Rahmetli geçen sene mi bir iki sene önce getirmişler, yıkamışlar. Cenaze aracına koymuşlar. Babası işte zengin bir adam. İşte cenaze arabasında şey oluyor. Ses geliyor. Şoför korktuğu için yanındaki arkadaşı diyor ki ya hele bir bakar mısın diyor, arkadan diyor. Ses geliyor diyor. Tabutu bir açıyorlar, adam yaşıyor. Ölmemiş. Karacaahmet mezarlığında yaşandı bu olay. Ölüm raporu her şeyde çıkıyor ama adam demek ki vakti gelmemiş. İnsanların mezarcılara karşı genelde nasıl bir yaklaşımı oluyor? Güzel oluyor. Neden dersen burada hizmet ediyorlar. Rahmetlilerin mezarlarını temiz tutmak olsun, çiçeklendirme olsun, bakımı olsun. Ondan sonra bir nevi hizmet.
genellikle abi kardeş olarak burada sana o gözle bakıyorlar belli bir süreden sonra. Bir işçi ve de bir çalışan olarak değil. Peki senden hiç korkan oldu mu? Oldu. Geceleyin mezarlığa gelen gençler var mesela. Biz burada yazın çalışıyoruz sulama yaparken. Ya macera amaçlı gelenler oluyor buraya. İşte burada işte farklı düşünceyle işte mezarlık tabii günümüzün insanlarında bir korku üreten bir şey yani. Ölüm sonuçta. Ölü olanların bir bölgesine geçiyorsunuz. Burada bir deneyim sergiliyor. Yani buraya geldiğiniz zaman ölümün ne olduğunu anlıyorsunuz. Hani bizden korkan insan mesela gecenin bir yarısı mezarlığa gelip de işte macera peşinde olan insanlar bizi gördüğünde otomatikman korkuyorlar. Bir gün şurada mezar sularken 4-6 tane genç mesire alanına gelmişler. Şu karşımızda mesire alanı var. Oraya gelmişler anneleri, babalar, aileleri işte. Mezarlığa geldiler. Bir baktım 6 kişi. Gecenin bu saatinde ne işleri var burada? Ne oldu dedim burada. Korktular abi falan derken tırstılar böyle. Dedim hani ne işiniz var burada, hani bir ziyarete falan mı geldin? Yok abi biz işte mezarlığa geldik işte şu amaçlı işte bir eğlencem, acaba farklı bir şey görür müyüz? Görememeyiz düşüncesiyle. Mezarlıkta şöyle bir anım var. Şurada 2 tane bayan, şu ileride gece saat 11-12 sularında 2 bayan gördüm. Bir tanesi simsiyah çarşafa bürünmüştü. Bir tanesi de renkli bir başörtü. Biri uzun boylu, biri kısa boylu. Onlara bir soru sordum, burada ne yapıyorsunuz bu saatte diye. İşte mezarımız var, bakmaya gidiyoruz derken mezarlığın dış tarafına değil, iç tarafına doğru gidiyorlardı. Ama tabii siyah olanın hiçbir şeyini görmediğim için ona bir şey diyemedim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gecenin saat 12'sinde 2 tane bayanın mezarlıkta ne işi var? Bu mesleğe başladıktan sonra ölüm ve ahirete bakış açınız nasıl değişti? Şöyle söyleyeyim, bu mesleğe başladığım zaman ölüm ve ahirete bakış açım şöyle değişti. Şimdi milyonlarca insan dışarıda geziyor, yiyor, içiyor, eğleniyor. Ama kimse buraya gelmeyecekmiş gibi dışarıda yaşıyor. Ama tabii son durak burası. Herkesin elbet geleceği yer. Asıl yerimiz burası aslında. Bu şekilde yani dünyada neyin olursa olsun sonuçta buradan fazlası olmayacak. Ben güleni de gördüm, ağlayanı da gördüm. Ondan sonra ne bileyim şöyle bir garipsediğim şeyler de olur ya. Burada cenaze gömülürken ağlıyorlar. İleri gittikleri zaman orada gülüyorlar. Yok, garip bir duygu. Yani anlayamıyorsun ya, şurada 5 dakika önce ağlayan insanlar. Yani yalandan ağlayanları da gördük. Gerçekten samimi olup ağlayanları da görüyoruz burada. Hani mezarın başına gelip işte kendini, vicdanını rahatlatmak isteyenler oluyor. Gerçekten gelip de üzülenler de oluyor. Böyle farklı farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Adam şurada ağlıyor ama ileri gittiği zaman arabasında gülmeye başlıyor. Cenaze işlemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli şeyler nelerdir? Mezar gömülürken kıbleye bakılması mecburidir. Yani cenaze defnedilirken rahmetlinin yüzünün kıbleye bakması lazım. Bizim Müslümanlık dininde öyle. Mezar nereye gömülürse gömülsün başı kıbleye bakmak zorunda. Güzel kokan bir cenaze ile karşılaştınız mı? Bu amele bağlı bir şey. Amel dediğimiz şey, siz de biliyorsunuz, şehit cenazeleri bazı televizyonlarda vesaire bazı yerlerde daha çürümemiş cesetler de olabiliyor. Bu Allah'la ilgili bir şey. Yani Rabbimin kişiye verdiği şeye göre bağlı ama genellikle %90'ı kemikten fazla bir şey kalmıyor. Çünkü zaten vücut dediğimiz tabir belirli bir süre sonra kaybolan bir şey. Önemli olan burada ruh. Onunla ilgili de şöyle bir anım var. Bir tane hanımefendi, babası şehitmiş. Rahmetli olmuş. Cuma günleri hocalar bize derlerdi ki cuma günleri mezarlığın başına geldiğimiz zaman cenazeler, yani vefat eden kişiler mezarı ziyaret edermiş. Kimin gelip gelmediğine bakmak için. O yüzden genellikle ayak ucundan dua edin kıbleye bakan tarafta diye. Adam resim çekmişti. Resimde böyle hayal bir silüet babasına benzer resimde gözüküyordu. Şöyle sudan böyle şey gibi düşün. Böyle köşede sadece kafa tabiri. Hani şurada yeni bir cenaze varsa diyelim, şu köşedeydi. Bu mesleği hiç bırakmayı düşündün mü? Bu mesleği bırakmayı hiç düşünmedim. Çünkü burada bir huzur buluyorum. İnsanlardan uzağım. Ölüden korkmayacaksın, diriden korkacaksın. Ölülerin bir zararı olmaz. Yani dirilerin zararı olur. Sevdiğim bir meslek, severek yapıyorum. Bu işte ustalaşmışım. Yıllarımı vermişim. Neden bırakmayı düşüneyim ki? Yani alıştım burada. Bana artık çok farklı gelmiyor. Yakınlarınızı hiç gömdünüz mü? Rahmetli olan insanlarımız var. Onları tabii cenazelerinde ister istemez biz de orada oluyoruz. Yani daha düne kadar beraber olduğumuz insanlar bugün toprak altındalar. Yarın bizim gitmeyeceğimizin de bir garantisi yok. Hepimiz ölmeyecek gibi yaşıyoruz ama aslında nihai sonumuz hepimiz öleceğiz. Dünyada hiçbir şeyin garantisi yok. 5 dakikanın aldığın nefesin bile şu an ölmeyeceğimizin de bir garantisi yok. Kendimizi şöyle düşünüyoruz. Biz bu işi yapıyoruz. Biraz daha hassas olmamız lazım bazı konularda. Daha dikkatli olmamız lazım. Bilgi sahibi olmayanları bilgilendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Mesleğinizin en zor yanları nelerdir? Burada her insanla muhatap oluyoruz ister istemez.
Herkesin ölüsü var. İyisi çıkıyor, kötüsü çıkıyor. Yine bizim işimizi zorlaştıran hem cinslerimiz insanlar. İnsanlar haricinde bize zorluk çıkaran hiçbir şey yok. Örnek veriyorum, bir işi yaparsın, aslında bir sorun yok. Adam sırf fiyat pazarlığında işte ufak bir meblağ düşmen için veyahut da başka bir sorun çıkarıyor. Oyalamak için, paramızı vermemek için her türlü yola başvuranları da gördüm. Ödeme yapmayanlar, parayı ödememek istemeyenler. Yani illa bir yerden bir şey kırma pazarlığının peşinde düşüyor. Yani anlaştığınız fiyata her şeyi yaptınız. Diyelim ki 5.000 lira diyelim. Adam 4.000 lira vereyim. İşte şu eksik, bu eksikti tarzında konuşup uğraştıran insanlar da var. Ki sizden hiç büyüğü koymanızı isteyen oldu mu? Büyü mü değil mi o kadarını bilmiyorum. Allah affetsin. Sevdiğim bir arkadaşım vardı. Başka bir sıkıntıları varmış bazı şeylerden. Bana bir hocanın, yani tabii tabiri o kadar bilgili değildi. Bir hocanın verdiği bir kağıtlar vardı. 2 tane Yahudi isminde bir mezara gömmemizi istedi. Gece gelip onu da gömdük. Ben bunu işte menfaat veyahut da başka bir şey olarak yapmadım. Arkadaşım olduğu için yaptım ama ne gömdüğümüzü, neden gömdüğümüzü bilmiyordum. Ünlü birinin mezarını hiç kazdınız mı? Buraya çok farklı insanlar geliyor. Ailesi içinde kavga etmiş olanlar, öldürülmüş olanlar, kendi isteğiyle işte arkadaşıyla kavga edip bıçaklananlar. Burada istediğiniz yani çok değişik, normal ölümü de geliyor, öldürülmüş olan da geliyor. Farklı şeylerden de gelebiliyorlar. Ölümden korkar mısın? Ölümden korkmam, çünkü neden diye, zaten hepimizin gideceği yer orası. İstesek de istemezse de hepimiz bir gün öleceğiz. Hepimiz bu sevdiğimiz hayatı terk edeceğiz. İster isteyerek, ister istemeyerek. Dünya Kanuni Sultan Süleyman'a bile kalmadı. Nefret ediyorum senden. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.